Lojitüb kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bugün hepimizin elindeki telefondan içtiğimiz kahveye kadar her şeyi etkileyen o görünmez ağ, yani ithalat ve ihracata yakından bakacağız. Amacımız çok basit aslında. Bir ürünün üzerindeki Türk malı etiketi ne anlama geliyor ve bu etiketin arkasındaki küresel denge oyunu bizim cebimizi, hatta kariyerimizi nasıl etkiliyor? Gelin bunu bir çözelim. Ve bu oyunu anlamak için de bence en iyi yol hepimizin cebinde olan bir şeyle başlamak. Şu an elindeki akıllı telefonunla. O telefon eline gelene kadar nasıl bir dünya turu attı? Hiç düşündün mü? Yani muhtemelen Çin'de bir fabrikadan çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Ama hikaye o kadar basit değil mi? Hiç değil, hiç değil. O telefonun beyni olan çip Tayvan'da üretildi. O parlak ekranı var ya, büyük ihtimalle Güney Kore'den geldi. Kameranın lensi Japonya'da, tasarımı ise Amerika'da, Kaliforniya'da yapıldı. Bütün bu parçalar yani ithal edildi, Çin'deki bir fabrikada bir araya getirildi ve sonra dünyaya ihraç edildi. İşte ithalat ve ihracat en temelde bu. Küresel bir yapbozun parçalarını birleştirmek. Anladım. Yani daha ilk adımda anlıyoruz ki bu herkes kendi kendine yetsin fikri pek de gerçekçi değil. Bir ülkenin o telefonu tek başına sıfırdan yapması neredeyse imkansız gibi. Aynen öyle. İthalat bir lüks falan değil, bir zorunluluk. 4 tane temel sebebi var bunun. Birincisi az önce konuştuğumuz gibi teknolojik yetersizlik. Yani bir çip fabrikası kurmak milyarlarca dolar ve yıllar süren bir uzmanlık gerektiriyor. Herkesin bunu yapması mantıklı değil zaten. Doğru. İkincisi de ham madde eksikliği. Mesela Türkiye'nin petrol ve doğalgazı dışarıdan alması gibi. O kaynaklar bizde yoksa mecburen ithal edersin. Yani arabamızı çalıştırmak için bile başka bir ülkeye bağımlıyız aslında. Kesinlikle. Üçüncü sebep maliyet avantajı. Bazen bir ürünü, mesela basit bir tişörtü, başka bir ülkede üretmek, kendi ülkende üretmekten çok daha ucuza geliyor. Bu da senin o tişörtü daha uygun fiyata almanı sağlıyor. Hı hı. Son olarak da çeşitlilik. İtalya'dan gelen peynirler, Brezilya'dan gelen kahve, yani bunlar yerel pazarda bulamayacağın seçenekler. Tamam, ithalat çarkları döndüren yakıt gibi bir şey anladım. Peki ya madalyonun diğer yüzü, yani ihracat? Neden bütün ülkeler, bütün politikacılar sürekli daha fazla ihracat diye hedefler koyuyor? Çünkü ihracat, bir ülkenin dünyaya ben de bu oyunda varım ve işte ürettiğim değer bu deme şekli. Ve en önemlisi ülkeye döviz, yani yabancı para birimi kazandırır. Bu dövizle de az önce saydığımız o zorunlu ithalatı finanse edersin. Yani petrol almak için dünyaya satacak bir şeylerin olmalı. Mesela fındık, otomobil parçası ya da bir yazılım gibi. Tam olarak bu. Daha fazla ihracat bir domino etkisi yaratıyor. Yurt dışından gelen talep, Türkiye'deki fabrikanın daha fazla üretim yapmasını sağlıyor. Bu ne demek? Fabrikanın yeni makineler alması ve en önemlisi daha fazla insanı işe alması demek. Yani istihdam artar. Anladım. Büyüyen şirketler daha fazla vergi öder, bu da ülkenin gelirini arttırır. İşte Çin, Almanya gibi dev ekonomilerin gücü tamamen bu ihracat motoruna dayanır. Peki bir ülke bir şirket gibi ise o zaman bir kar zarar tablosu da olmalı. Hani haberlerde sürekli duyuyoruz ya dış ticaret açığı ya da fazlası diye. Bu o tablonun sonucu mu? Çok güzel bir benzetme, aynen öyle. Buna biz ticaret dengesi diyoruz ve bu bir ülkenin ekonomik tansiyonunu ölçmek gibi bir şey. Eğer bir ayda ihraç ettiğin ürünlerin değeri, ithal ettiklerinin değerinden fazlaysa, yani ülkeye giren döviz, çıkan dövizden çoksa, ticaret fazlası vermişsin demektir. Kasan artıda. Tersi durumda yani sattığımızdan daha fazlasını alıyorsak bu da ticaret açığı oluyor ve bu kulağa hiç iyi gelmiyor değil mi? Sürekli para kaybediyormuşuz gibi bir his veriyor insana. İşte burada sezgilerimize biraz aykırı bir durum var. Genelde açık kelimesi kötü bir şey gibi gelir kulağa ama her zaman öyle değildir. Mesela Amerika ekonomisi yıllardır devasa ticaret açıkları verir. Ama bu ekonomilerinin zayıf olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Nasıl yani? Sürekli borçlanarak yaşamak gibi değil mi bu? Şöyle düşünmek lazım. O kadar zengin ve kendine güvenli bir ekonomin var ki, dünyanın geri kalanının ürettiği her şeyi satın alacak güce sahipsin. Amerikalıların ve Amerikan şirketlerinin tüketim ve yatırım iştahı o kadar yüksek ki kendi üretimleri yetmiyor.
Bu durumda açık bir zayıflık işareti değil, tam tersi bir refah ve lüks tüketim göstergesi olabilir. Ha, anlıyorum. Yani açığın kendisinden çok o parayla ne ithal ettiğimiz önemli. Lüks bir araba ithal etmekle fabrikalarımız için üretim kapasitesini artıracak bir robot kolu ithal etmek arasında bir fark var diyorsun. Biri masraf, diğeri yatırım. Kesinlikle. İşte bu yüzden açığın kalitesi en az büyüklüğü kadar önemlidir. Eğer ithal ettiğin ürünler gelecekte daha fazla üretim ve ihracat yapmanı sağlayacak makinalarsa, teknoloji ise bu aslında bir yatırım açığıdır. Kayıp değil. Ve bu denge bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını yani ekonomik büyüklüğünü de doğrudan etkiler. Ticaret fazlası büyümeyi pozitif, açık ise negatif etkiler. Tamam, bu denge anlaşıldı. Ama bu dengeyi her an, her saniye değiştirebilen çok hassas bir faktör var. Döviz kurları. Anlaşmayı yaptığın günkü dolar kuruyla parayı tahsil ettiğin günkü kur aynı olmayabiliyor. Sanırım bu mesele bütün denklemi bir anda alt üst edebilecek en kritik nokta. En kritik ve en hassas parça. Her şeyi bir anda değiştirebilir. İki basit senaryo üzerinden gidelim istersen. İlk senaryo, Türk lirası çok değerli. Diyelim ki 1 dolar 10 TL. Bu durumda yurt dışından mal almak ucuzlar. 1000 dolarlık bir telefon sana 10.000 TL'ye gelir. Bu, ithalatçının ve tabii ki tüketicinin yüzünü güldürür. Ama madalyonun bir de diğer yüzü olmalı. Olmaz mı? Tabii ki var. Sen Türkiye'de 20.000 TL'ye bir mobilya üretiyorsun. TL değerliyken bu mobilya bir Amerikalı için 2.000 dolar demek. Şimdi ikinci senaryoya geçelim. Türk lirasının değeri düştü, diyelim 1 dolar 20 TL oldu. O 1000 dolarlık telefon artık sana 20.000 TL'ye mal oluyor. İthalat pahalılaştı, canın sıkıldı. Ama o ürettiğim 20.000 TL'lik mobilya şimdi Amerikalı için 2.000 dolar değil sadece 1.000 dolar demek. Bir anda ürünüm yurt dışında yarı fiyatına düştü ve çok daha rekabetçi hale geldi. İşte bütün olay bol. Bütün sihir burada yatıyor, evet. Değersiz yerel para, ihracatçının en iyi dostu olabilir. Türk ürünlerini uluslararası pazarda çok daha cazip hale getirir. Bu yüzden bu sürekli bir denge oyunu. Dur bir dakika, burada bir çelişki var gibi. Eğer zayıf para birimi ihracatçının bu kadar işine yarıyorsa, politikacılar neden sürekli güçlü para birimi vaadinde bulunuyor? Yani kendi ihracatçılarına zarar vermek mi istiyorlar? Bu ekonominin en zor sorularından biri. Çünkü her iki durumun da kazananları ve kaybedenleri var. Güçlü bir para birimi, ithal ürünleri ucuzlatarak enflasyonu dizginlemeye yardımcı olur ve vatandaşların alım gücünü arttırır. İnsanlar kendilerini daha zengin hisseder. Ama bu durum ihracatçıların rekabet gücünü törpüler ve yerli üreticiyi zor durumda bırakabilir. Zayıf para birimi ise ihracatçıyı coşturur, ülkeye döviz girişini arttırır ama aynı zamanda ithal edilen her şeyin, yani enerjiden teknolojiye kadar her şeyin fiyatını arttırır. Bu da içeride hayat pahalılığı, yani enflasyon yaratır. Mükemmel özetledin. İdeal bir kur seviyesi diye bir şey yok aslında. Her seviye birileri için iyi, diğerleri için kötüdür. Devletler ve merkez bankaları da sürekli bu hassas dengeyi etmeye çalışır. Anlıyorum ki bu sadece ekonomistlerin konuştuğu teorik bir mesele değil. Bu alanda okuyan veya çalışan örneğin bir lojistik öğrencisi veya yeni mezun bir finansçı için bu denge onların günlük işlerinin ta kendisi. Onlar bu resme baktığında ne görüyor? İki farklı ama birbirine kenetlenmiş bir dünya görüyorlar. Bir lojistikçinin gözünden ithalat, operasyonel bir meydan okuma. Çin'den yola çıkan o konteynerin okyanusu aşması, Türkiye'de gümrükten geçmesi, limandaki organizasyon, depoya taşınması, her bir adım bir risk ve bir maliyet kalemi. Hani geminin Süveyş kanalında sıkışması, Türkiye'deki bir fabrikanın üretim bandını tamamen doldurabilir. Yani ithalat lojistiği biraz kriz yönetimi gibi. Her an beklenmedik bir sorun çıkabilir. Peki ihracat lojistiği? O daha kontrollü değil mi? Ürünü sen yüklüyorsun sonuçta. Daha kontrollü ama sorumluluğu çok daha büyük. Çünkü sen artık sadece kendi şirketinin ürününü değil, Türk malı imajını taşıyorsun. Almanya'ya gönderdiğin bir gıda ürününün ambalajının yırtık olması veya soğuk zincirin bir saatliğine kırılması senin markandan çok daha büyük bir algıyı zedeler. Hı hı.
Soğuk zincirde sadece 2 saatlik bir aksama yüzünden ürünlerin bir kısmı bozulmuş, o market zinciriyle olan milyonlarca dolarlık anlaşmaları bir anda tehlikeye girdi. Olay sadece bozuk narlar değil, ülkenin güvenilirliği meselesi haline geliyor. Gerçekten de inanılmaz bir baskı. Peki finansçının masasında durum nasıl görünüyor? Onlar bu süreci rakamlar ve riskler olarak görüyor sanırım. Kesinlikle. Bir finansçı için ithalat tam bir kur riski yönetimi alanı. Malı bugün 1 milyon dolara anlaştın diyelim ama ödemeyi 3 ay sonra yapacaksın. O 3 ayda kur %10 artarsa bütün karın bir anda eriyebilir. Bu yüzden nakit akışını yönetmek ve hedging gibi finansal araçlarla kuru sabitleyerek bu riske karşı önlem almak zorunda. Yani finansçı geleceği tahmin etmeye çalışıyor bir nevi. Peki ihracatta finansçının en büyük kabusu ne? Ya alıcı parayı ödemezse sorusu, ürünü gönderdin, binlerce kilometre yol gitti ama karşı taraf ortadan kayboldu. İşte bu noktada akreditif gibi güvenli ödeme yöntemleri ve ihracat sigortaları devreye girer. Finansçı, okyanusun öbür ucundaki tanımadığı bir alıcıdan paranın güvenli bir şekilde ülkeye gelmesini sağlamakla yükümlüdür. Lojistikçi kutunun peşindedir, finansçı ise o kutunun içindeki paranın peşindedir. Anladım. Yani lojistikçi fiziksel yolu, finansçı da parasal yolu güvence altına alıyor. Biri olmadan diğerinin hiçbir anlamı yok. Tüm bunları toparlamak için en başta konuştuğumuz o basit senaryolara geri dönelim mi? Harika fikir. İthalat senaryosu, Türkiye'deki bir otomobil fabrikası üretim bandı için Almanya'dan çok özel bir robot kolu almak zorunda. Bu ithalat yapılmazsa o robot olmadan üretim bandı çalışamaz. Fabrika durur, yüzlerce işçi işsiz kalır ve o fabrikada üretilen arabalar da Avrupa'ya ihraç edilemez. Yani bazen ihracat yapabilmek için ithalat yapmak zorundasın. Aynen. Şimdi de ihracat senaryosu. Bursa'daki bir tekstil firması İngiltere'ye özel tasarım gömlekler satıyor. Bu ihracat sayesinde ülkeye sterlin giriyor. Firma büyüyor, kazandığı parayla yeni makineler alıyor ve yeni tasarımcıları işe alıyor. Bu ihracat olmasaydı o gömlekler iç piyasada kalır, arz fazlası nedeniyle fiyatlar düşer ve üretici zarar ederdi. Yani ihracat da büyümenin ve refahın motorudur. Sonuç olarak ithalat kötüdür, ihracat iyidir gibi siyah beyaz bir denklem kurmak, bu karmaşık ve dinamik yapıyı hiç anlamamak demek. Kesinlikle. Önemli olan ne ithal ettiğin, ne ihraç ettiğin ve bu dengeyi nasıl yönettiğin. Yani yüksek teknoloji üreten makineler ithal etmekle sadece lüks tüketim ürünleri ithal etmek arasında dağlar kadar fark var. Sağlıklı bir ekonomi, bu iki gücü bir sanat gibi dengede tutabilen, ithalatıyla üretimini güçlendirip, ihracatıyla da dünyaya değer satan bir ekonomidir. Ve sanırım bu üzerinde düşünmemiz için harika bir son nokta bırakıyor. Evet, sana ve tüm dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. En başta konuştuğumuz gibi, Türkiye'de birleştirilen bir arabanın motoru Almanya'dan, çipi Tayvan'dan, lastiği Fransa'dan gelebiliyor. Bu durumda biz o arabayı Türk malı olarak ihraç ettiğimizde aslında neyi ihraç etmiş oluyoruz? Sadece son montajın işçiliğini mi yoksa birçok ithal parçanın toplamını mı? Bu bir ülkenin küresel ekonomide yarattığı gerçek katma değerin ne olduğunu sorgulatan en temel sorulardan biri.